Esselamu Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün yine sizlere çok değerli ve çok güzel bir tarif yapacağım. Yani her yerde zannedersem bulunmayan bir tarif. Poşet böreği diyelim buna. Evet. İsmini koyalım. Böyle oklavasız, merdanesiz. Aynen. Hiç açamayan bile aslında çok zor görünen bir tarif ama aslında çok kolay bir tarif. Evet. Herkesin yapabileceği ve çok güzel ve çok başarılı bir sonuç alabiliyoruz. Evet, çünkü el açması yapmak kolay değildir. Evet, kesinlikle öyle. Zaten yaparken aşama aşama bunu göreceksiniz inşallah. Tarifimize yapmaya geçelim. Rabbi yesir ve tuassir, Rabbi temmim bil hayr. 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt. İkisi de ılık olacak. 200 milimlik bardak her zaman ölçüm. Klasik. Evet. Şimdi içerisine ne koyuyoruz? Şöyle yarım yaş maya. Bu şekilde yarım. Ekşi mayamızı da yapımına başladık. Evet, İnşallah ekşi maya inşallah yakında sizlere ekşi maya nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Allah izin verirse. 1 çeyrek çay bardağı zeytinyağı. 1 tatlı kaşığı limon suyu. Ama isterseniz sirke de koyabilirsiniz. Bunları güzelce homojen hale gelene kadar karıştırıyorum böyle. Şimdi mayamızı erittik böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz bırakayım. Unumu kontrollü bir şekilde ekleme yapacağım. Çünkü benim istediğim burada pürüzsüz ve çok yumuşak bir hamur elde etmek istiyorum. Yarı maya kullandığımızın yarısını kullanıyoruz ve mayalandırırken 40 dakika değil 20 dakika burada hamurumuzu mayalandırıyoruz. Unumu eklemeye devam ediyorum. Bu arada tuzumu unutmak üzereydim. 1 tatlı kaşığı, çok kabarık değil, tam silme de değil yani. Şimdi şu an tam 4 su bardağı un eklemiş oldum. Gerekirse daha da ekleyeceğim. Ama dediğim gibi benim istediğim yumuşak bir hamur. Şimdi hamurumu böyle pürüzsüz bir hale getirdim. Bayağı yumuşak bir hamur. Yani 4,5 su bardağı tam un ilave etmiş oldum. Şimdi sayın takipçilerim, hamurum biliyorsunuz çok yumuşak bir hamur. Hamurumu toplamak için bu şekilde elimi yağı sürüp bu şekilde topluyorum hamurumu. Ve 2 damla yağ kasemin içerisine damlattım. Ve hamurumu gördüğünüz gibi çok yumuşak, gerçekten yumuşak ve pürüzsüz bir hamur. Şimdiden kabarcıklar oluşmaya başladı. Hamur ne kadar güzel olduğunu oradan anlaşılıyor. Üzerini örtüyorum. 20 dakika bekletip yarım mayalandırma yapacağım. Sonra tabii ki yapmaya başlayacağız ama şimdi iç harcını yapmaya geçelim. Şimdi tavamızı ocağa koyduk. Altını açtık. Ve içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Bu şekilde. 4 orta boy soğan. Yemeklik yani. Çok ince doğramaya gerek yok. Bunlar zaten şimdi hepsi yumuşayacaklar. Bunun ismini aslında soğan böreği koyalım. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Sadece soğanla bile yapın. Yine çok güzel bir lezzet oluyor. Aynen. Çünkü ama içine peynir olunca çok daha güzel oluyor. Yani peynir olunca bu sefer ayrı bir lezzet oluyor. Şimdi bu böyle kavrulsun. İçerisine ne koyacağız? Şöyle 1 çay kaşığı dolu tuz. Benim kullandığım tuz şöyle turşu tuzu. Kalın tuz. Yani kalın tuz dediğim turşu tuzu. Biz bunu kullanıyoruz. Bu işlenmemiş tuz. Şimdi bunu kavurup size geri döneceğim. Şimdi soğanımız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Burada 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 çay kaşığı karabiber mutlaka ekleyin ama ben eklemeyeceğim. Çünkü karabibere karşı çocukların alerjisi var. O yüzden karabiber. Ama karabiber gerçekten ben çok seviyorum. Ama maalesef mahrum kalıyorum. Salçamızı da kavurduk. Şimdi burada Hatay peyniri. Bunu iyice ufaladım böyle. Bu bizim çok güzel peynirimiz. Yani künefe peyniri diyebilirim bunu size. Bu Hatay peyniri isterseniz künefeye, isterseniz böreğe, isterseniz kahvaltıya, yani her alanda
kullanabiliyoruz bunu. Tuzu nasıl anne? Çok iyi. İyi mi? Sayın takipçiler gördünüz mü? Nasıl? Diyeceksiniz bu evet böreği olur mu? Tabii ki olur. Tabii ki yıllar önce Mardinli bir arkadaştan basılmış bir kavanoz fazla getirmiş. Ben de satın aldım kendisinden ve böyle böreklere kullandım. Yine böyle kullandım. Saç gibi böyle bak. Saç gibi sünüyordu. Aynı neye mıhlamaya mı benziyordu? Evet. Ama biz bunu böreğe kullanacağız tabii ki. Peynirimizin hafif suyu var. Bunu çektireceğim. Ondan sonra hazır. Altını kapatıyorum. Dinlenmesi için bir kenara alıyorum. Şimdi sayın takipçilerim hamurumuzu tam 20-25 dakika yarı mayalandırdım böyle. Dikkat ederseniz bu tam mayalı olsaydı şu böyle kabarması gerekiyordu. Hamurumu masaya almak için hafif bir yağ sürdüm böyle. Zeytinyağı burada yanıma zeytinyağı koydum. Ne kadar kullandığımı sizlere söyleyeceğim tabii ki. Hamurumu bu şekilde masaya alıyorum. Maşallah subhanallah. Dikkat ediyor musun? Şöyle yakından bir gösterir misin? Maşallah subhanallah. Şöyle. Bak hepsi koktu. Baloncuk baloncuk hamurumuz bak. Baloncuklar. Bu şekilde böleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlarımızı bölüyoruz. Şimdi hamurumu bu şekilde, hamurum zaten üstü yağlı. Şöyle elim yağladım. Şöyle bezeleri yapıp şöyle bir kenara alıyorum. Şimdi hepsini aynı şekilde, aynı büyüklükte yapmaya çalışalım. Bezeler haline getirip sizlere geri döneceğim. Şimdi sayın takipçilerim burada yağım var. Şöyle masamı şöyle yağlıyorum. Hamurumuz dinlendi. Şöyle ilk yaptığım bezeden başlıyorum açmaya. Şöyle üzerine biraz yağ. Zeytinyağı. Zeytinyağınız yoksa sıvı yağ koyabiliriz. Fark etmiyor. Şimdi hamurumu bu şekilde açacağım, böreğimi başlıyorum. Şimdi aslında poşetin daha da büyük olsaydı daha da büyük açabilirdim. Bu şekilde üstünü açıyorum. Bu şekilde dağıtıyorum. Şimdi sayın takipçilerim bu şekilde
İnanın ki çok rahat ve çok güzel bir şekilde açılıyor. Bunu ben daha önce kanalımda bu tarifi yapmıştım. Bilenler biliyor zaten. Ve benim çok beğendiğim bir tarif. Onun için görmeyenler de vardır muhakkak, izlemeyenler. O yüzden tekrar yapıyorum. Açabildiğiniz kadar açılıyor. İstemediğiniz kadar açılıyor. Emin olun ki böyle bakın. Ve kesinlikle yırtılma olmuyor maşallah. Bu çok güzel bir yöntem. Bu şekilde. Ufacık bir beze açabildiğiniz kadar açılıyor. Benim poşetim daha da büyük olsaydı daha da açılırdı. Ama zaten gerek Evet, yeterli yani. Bu kadar zaten. Bu şekilde. Evet, incecik. İncecik ve kesinlikle yırtılma olayı yok. Tekrar harcımızdan alıyorum ve yufkamın üzerine şöyle dağıtıyorum. Bir de yırtılmadan ve kocaman açılarını. Evet, bu özelliği zaten bu. Poşet böreği. Güzel yöntem. Evet. Gerçekten herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok incecik açılıyor ve hiç yırtılmadan hem de. Bunun patatesle de çok güzel olur. Yani. Evet. Sayın takipçilerim, bu arada ben tarifimi yaparken, videomu çekerken maalesef yine elektrik gitti ve gerçekten çok üzüldüm. Dün de aynı şekilde, dün sizlere video yapamadım. Çünkü yine elektrik gitmişti. Geç saate kadar elektrik yoktu. Bayağı 11'de anne geldi. Evet. Bugün de tam videomu çekiyorum. Maalesef elektrikler gitti. Ve gerçekten çok üzüldüm. Sonra bir de bugün pazar. Burada Hatay'da normalde de pazar günü dışarıdaki fırınlar çalışmaz. Bu depremden dolayı hiç çalışmaz. Sonradan şükürler olsun elektrik geldi ve inşallah videomu tamamlarım. İnşallah. Sayın takipçilerim, böreklerimiz hazır bu şekilde. 10 dakika tepsi mayası yapacağım. Sonra 180 derece ısıtılmış fırına pişirmeye vereceğim. Sayın takipçilerim, şimdi 15-20 dakika tepsi mayasını yaptık ama maalesef biz neredeyiz şu an? Şu an biz ablamın evindeyiz. Yani bu videomun başına gelmeyen kalmadı. Başımıza neler geldi onları da Allah'ın izniyle atlattık. Video çektiğimiz için tabii ki büyük bir sıkıntı, biliyorsunuz dün ben sizlere video yapamadım. Gerçekten çok üzgünüm. Ama bugün videomu yaptım, her şey hazır. Bitirdim, tepsi mayasını yapayım derken maalesef elektrikler tekrar gitti. Ama biz ne yaptık? Hızlı bir şekilde ablamı aradık. Bayağı aramızda mesafe var. Allah kendisine razı olsun. Ve şu an biz ablamın evindeyiz. Ve bunları böreğimizi ablamın fırında vereceğiz. Şöyle bir sizlere bir göstereyim. Tepsi mayası şu an tam istediğimiz gibi oldu. Ve şimdi fırın kapağını açıyoruz. Ve böreğimizi fırına veriyoruz bu şekilde. Bismillah. Kapağını kapatıyorum. 180-190 derecede. Isıtılmış fırında pişirmeye verdim. Şimdi sayın takipçilerim, böreğimiz fırından çıktı. Maşallah, subhanallah, nar gibi kızarttı. Zaten hiç söylemeye de gerek yok. Börek kendini gösteriyor. Şimdi birazcık ilk sıcaklığı çıkmasını bekleyeceğim. Şöyle bir test edelim mi biraz? Şöyle. Böreğimiz kendiliğinden dağılıyor. Şimdi ne oldu? Şimdi böreğimiz ilk sıcaklığı çıktı ama daha gerçekten sıcak, ama videomu bitirmem gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz biz buraya ablama geldik. Bugün bu böreğin başına neler geldi. Ama bunda da bir hayır var. Şimdi böreğimizin arkasını bu şekilde gösteriyorum. Maşallah, subhanallah, nar gibi kızardı. Şimdi ben bunu önce bıçakla böleyim.
Evet. Şöyle bıçakla desteleyeyim sizlere. Böreğimiz bu şekilde. Ya bundan daha güzel börek can sağlığı değil mi? Şöyle bir tane alayım. Şöyle bir tane alacağım ve elimle böleceğim onu. Şöyle bunu da arkasına bakalım. Bu şekilde. Ama gerçekten daha böreğimiz sıcak. Zor tutuyorum böreği. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Böreğimiz, inanın ki diyecek söz bulamıyorum bu börek için. Mutlaka bu böreği, bu tarifi mutlaka deneyin ve benim tarifimle böreğinizi yapın ve en güzel lezzeti yiyin. Bu şekilde sayın takipçiler, fazla parçalamak istemiyorum böreğimi. Bu şekilde şöyle. Bak. Hem dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık, tel tel ayrılıyor. Beni buraya kadar izlediyseniz, ama mutlaka diyorum, üstüne basa basa diyorum, bu tarifi deneyin. Hani zor demeyin, kesinlikle çok kolay. Hani poşet böreği ben diyorum buna. Çok kolay ve kesinlikle zaten siz göreceksiniz. Hiç yırtılma falan olmuyor poşetle. Mutlaka deneyin diyorum ve beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Yarın görüşürüz inşallah.